Merhaba arkadaşlar, Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 3 aydan 9 aya kadar kullanabileceğiniz bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Bu modeli hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabilirsiniz. Yeleğimizi yakadan başladık arkadaşlar. Önce roba kısmını örüp daha sonra da beden kısmını örüp tamamladım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Yeleğimde bir yumakta ip kullandım. İpim Alize Baby Best 240 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Yeleğimizin ölçüleri de şöyle. Beden genişliği 24 santim. Ense kısmından beden boyu ise 28 santim. Yeleğimin önden görüntüsü böyle. Arkası da böyle. Çok tatlı, çok sevimli bir yelek oldu arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimizi örmeye yakasından başlıyoruz. 3,5 numaralı şişe 71 ilmek attım. Şimdi arka yüzdeyim. Yeleğimizin ilk sırasını öreceğiz. İlk ilmekleri başlarken ters olarak örüyorum. Yeleğimizin yakası için 3 haroşa sırası öreceğim. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Hem arka yüzde hem de ön yüzde tersten örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde örmeden şişime taktığım ilmekleri düz olarak örüyorum. 1 2 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Yine ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp arka yüze geçeceğiz. Şimdi sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. İpimi arkaya alıp yine sıra sonundaki 2 ilmeği örmeden şişime takıyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde örmeden almış olduğumuz ilmekleri ters olarak örüyorum. İlmeklerimizi yine 2 ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. İlmekleri örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Örmeden almış olduğum ilmekleri ön yüzde düz olarak örüyorum. Burada da yani ön yüzde sıra sonuna geldiğimiz zaman ipimizi arkaya alıp son 2 ilmeği örmeden şişimize takıp arka yüze geçtiğimizde de sıra başında ilk 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Ön yüzde sıra başında ilk 2 ilmeği düz, arka yüzde sıra başında ilk 2 ilmeği ters örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yeleğimizin kenarlarına birit yapıyoruz.
Şimdi ön yüzde 2 ilmeği düz olarak ördüm. İlmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde yakamızı 3 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim daha sonra ayrımlarımıza geçelim. Yakamızı 3 haroşa sırasına tamamladım. Ön yüzdeyim. Şimdi bu sırada ilik açacağız. Ayrımlarımızı yapacağız. Hem de model kurulumunu yapacağız. Sıra sonunda örmeden almış olduğumuz 2 ilmeği sıra başında düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Şimdi ilik açacağım. Pat kısmımızda iliğimizi açıyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Alttaki ipi sol şişime takıp ters olarak örüyorum. Burada bir ilmek kesmiş, bir ilmek artırmış olduk. İliğimizi açtık. Patımız için 2 ilmek haroşa örüyorum. Patımız haroşa olarak devam edecek. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. 2, 4, 6. Patımız için 6 ilmek ördüm. Önlerimiz 14 ilmek olacak. 6'sını patımız için ördük. Şimdi 8 ilmek öreceğiz. Burada model kurulumuna geçiyorum arkadaşlar. 6 ilmek patımızı haroşa olarak ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Modelimizin her iki kenarında da bir ilmek ters ilmeğimiz var. Ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak öreceğiz. 6 ilmek patımızdan sonra bir ilmek ters ördüm. Şimdi 5 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. İpim arkada. 5 ilmeğin birinci ve ikinci ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Üçüncü ilmeğimizi yani modelimizin ortasında olan ilmeği düz olarak örüyorum. Buraya bir ilmek artırma yapmış hem de ajur yapmış olduk. Tekrardan ipimi öne aldım. Yine burada bir ilmek artırma yapacağız. Dördüncü ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5 ilmek üzerine modelimizi kurmuş olduk. Şimdi modelden sonra bir ilmek ters örüyorum. Hem modelden önce bir ilmek ters ördük hem de modelden sonra bir ilmek ters ördüm. Önümüzde 14 ilmeğimiz olacaktı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bir ilmekte düz olarak örüp önümüzü 14 ilmeğe tamamlıyorum. Aralarda ise bir ilmeğimiz olacak. Bir ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Her iki kenarına artırma yapacağız. Ajur yaparak artırmalarımızı yapacağız. O yüzden ipimi öne alıyorum. Buradaki yani arada olan bir ilmeğimin her iki kenarına artırma yapacağım. İpim önde. Arada olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Şimdi kolda olan ilmeklerimi öreceğim. Hem de buraya bir ilmek artırma yapmış olacağım. 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kolumuz için 9 ilmek düz ördüm. Burada arada olan bir ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yaptık. Ajur yaparak artırmalarımızı yaptık. Önlerde 14 ilmeğimiz var. Kolda 9 ilmeğimiz. Arkamız için de 21 ilmek öreceğiz. Kol ilmeklerimizi ördükten sonra yine buradaki bir ilmeğin her iki kenarına birer ilmek artırma yapacağız. İpimi öne aldım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi öne aldım. Yine arkada olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. İpim önde olduğu için buraya bir ilmek artırma yapmış olduk. Arada olan bir ilmeğimizin her iki kenarına da ajur yaparak artırmalarımı yaptım. Şimdi arkamızda olan 21 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 1, 2,
3, 4, 21 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Yine artırma yapacağım. Arada olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sağ tarafına ajur yaparak bir ilmek artırma yaptım. Tekrardan ipimi öne aldım. Şimdi sol tarafına bir ilmek artırma yapacağım. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, kolda olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi burada olan yine bir ilmeğimin hem sağına hem de soluna artırmalarımı yapacağım. Ajur yaparak artırmalarımızı yapıyoruz. İpimi öne aldım. Arada olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrardan ipimi öne aldım. Şimdi burada aynı bu ön parçada olduğu gibi modelimizi kuracağız. Artırma yaptıktan sonra bir ilmek düz öreceğim. Şimdi önde 14 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir ilmek düz öreceğim. İpim önde. Bir ilmek düz ördüm. Arada olan düz ilmeğimizin yine her iki kenarına ajur yaparak artırmalarımı yaptım. Modeli kurmadan önce bir ilmek ters örüyorum. Modelden önce ve sonra bir ilmek tersimiz var. Bu tersleri ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak örüyoruz. Şimdi 5 ilmek üzerine model kuracağım. 2, 4, 5. 2 ilmeği sol taraftan girip birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Modelin ortasında olan ilmeği düz olarak örüyorum. Buraya bir ilmek artırma yaptım. Tekrardan ipimi öne aldım. Modeldeki 4. ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modelin ortasında olan düz ilmeğimizin her iki kenarına ajur yaparak artırmalarımı yaptım. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmeğimi arka yüzde düz öreceğim. 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmek benim pat ilmeklerim. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek haroşa örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıra sonundaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Arka yüzde pat ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ters ördükten sonra bir ilmek modelimin yanında olan ilmeği düz olarak örüyorum. Modelde olan ilmeklerimi ters örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5. Modelde olan ilmeklerimi ters ördükten sonra modelimin yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ters örmeye devam ediyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Kolda olan ilmeklerimi ve arkada olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizin yanında olan düz ilmeğimize kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimin yanında olan düz ilmeğime kadar ilmeklerimi ördüm. Burada 13 ilmeğim kaldı. Şimdi modelimin yanında olan ilmeği düz olarak örüyorum. Modelde olan 5 ilmeği ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5.
Modelden sonra da bir ilmek düz örüyorum. Modelden önce ve sonra arka yüzde ilmekleri düz örüyoruz. Ön yüzde ters. İpimi öne aldım. 1 2 3 4. Pat kısmımızda olan 4 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Modelde ikinci sırayı tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin üçüncü sırasını örmeye geçelim. Yeleğimizde ikinci artırma sırasındayız. Modelde ise üçüncü sıradayız. Örmeden almış olduğum ilk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 4 ilmek haroşa örüyorum. Altı ilmek patımızı ördükten sonra modelden önce bir ilmek ters örüyorum. Modelde olan ilmeklerimi düz öreceğim. Bu sırada 5 ilmek düz örüyoruz. Modelimizde olan ilmeklerimizi. Modelden sonra da bir ilmek ters örüyorum. Şimdi bu sırada 1 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Arada olan ilmeğimin her iki kenarına birer ilmek artırma yapacağım. İpim önde. Buraya bir ilmek ajur yaparak artırmamı yaptım. Arada olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrardan ipimi öne aldım. Şimdi kolda olan ilmeklerimi örüyorum. Kolda bu sırada 11 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yine arada olan ilmeğimizin her iki kenarına ajur yaparak artırmalarımızı yapalım. İpimi öne aldım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrardan ipimi öne alıp şimdi arkada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arada olan düz ilmeğimize kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Modelde 3. sıradayız. Yeleğimizde 2. artırma sırasındayız. Arada olan ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Arada olan ilmeğimi düz olarak örüp tekrardan ipimi öne aldım. Şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kolda olan 11 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada olan ilmeğimin her iki kenarına artırma yapacağım. İpimi öne aldım. Bir ilmek düz örüp tekrardan ipimi öne aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Modelden önceki ilmeği ters olarak örüp modelimizde olan 5 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Modelden sonra da bir ilmek ters örüyorum. Pat ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde pat ilmeklerimi ters örüyorum. Altı ilmek patımızı haroşa olarak ördükten sonra modelden önce bir ilmek düz örüyorum. Modelde olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 5 ilmek ters örüp modelden sonra da bir ilmek düz örüyorum. Modelden önce ve sonra bir ilmek düz örüyoruz arka yüzde. Ön yüzde ise ters örüyoruz arkadaşlar. Modelden sonra bir ilmek düz ördüm. Şimdi ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örüyoruz.
modelden önceki düz ilmeğimize kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelden önceki düz ilmeğime kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Düz ilmeğimi düz olarak örüp modelde olan 5 ilmeğimi ters örüyorum. 5 ilmek ters örüp modelden sonra 1 ilmek düz örüyorum. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüp modelimizin 4. sırasını tamamlamış oldum. Yeleğimizin önlerine uygulamış olduğumuz modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Her 4 sırada bir modeli tekrarlıyoruz. Modelimiz sıralı olarak devam ediyor. Şimdi yeleğimizde 3. artırma sırasındayız. Modelde ise 1. sıraya tekrar dönüyoruz. 1. sırayı örmüş olduğumuz gibi öreceğiz. Pat ilmeklerimi ördüm. Modelimizin yanında olan ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi 1. sırayı örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Modelin ortasında olan ilmeği düz olarak ördüm. İpimi tekrar öne aldım. Modeldeki 4. ilmeğimizin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modelimizin yanında olan ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 3 ilmek düz ördükten sonra arada olan düz ilmeğimizin her iki kenarına artırma yapıyorum. İpimi öne alıp ajur yaparak artırmamı yapıyorum. Tekrardan ipimi öne aldım. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Aradaki ilmeği düz olarak ördüm. Tekrardan ipimi öne aldım. Yeleğimizin arkasında olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Artırmalarımızı yaparak modelimize kadar örelim. Artırmalarımı yaparak modelime kadar geldim. Modelimin yanında olan ters ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi modelimizin 1. sırasını örüyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. İpimi öne aldım. Modelin ortasındaki ilmeği düz olarak ördüm. Tekrardan ipimi öne aldım. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modelden sonra 1 ilmek ters örüp haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp modelde 2. sırayı örmeye geçiyorum. Pat ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelden önce 1 ilmek düz örüyorum. Modelde olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüp modelden sonra şimdi modelimizin yanında olan düz ilmeğimize kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelden önceki düz ilmeğime kadar ilmeklerimi ters ördüm. Düz ilmeğimi düz olarak örüp modeldeki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 5 ilmek ters ördüm. Şimdi modelden sonra 1 ilmek düz örüp 4 ilmek haroşa örüp sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. 1 2 3 3. artırma sırasını tamamladık. Şimdi yeleğimizde 4. artırma sırasındayız. Modelde ise 3. sıradayız. 2 ilmeğimi düz olarak örüp
4 ilmek haroşa örüyorum. Modelden önce bir ilmek ters örüp modelimde olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Modelimizin 3. sırasında modeldeki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Modelimin yanında olan ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 4 ilmek ördüm. İpimi öne aldım. Arada olan ilmeğimizin her iki kenarına ajur yaparak artırmalarımı yapıyorum. Yine artırmalarımızı yaparak örmeye devam edelim. Modelimizde olan ilmekleri de bu sırada düz olarak örüp kenarlarında olan ilmekleri ters olarak örelim. Sıramızı tamamlayıp arka yüze geçelim. Ön yüzü tamamlayıp arka yüze geçtim. Modelde olan ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Yine modelimizin kenarlarında olan ilmekleri düz olarak örmeye devam edeceğim. Yine arada olan ilmeklerimi ters olarak örüp modelimizin 4. sırasını da tamamlayacağım arkadaşlar. Modelimiz de kendisini göstermeye başladı. Bir önceki videomda bu modeli ayrıntılı olarak anlattım arkadaşlar. İsterseniz o videomu izleyerek de ön çalışma yapabilirsiniz. Bu şekilde robomuzu örmeye devam edelim. Önlere modelimizi uygulayıp artırmalarımızı yaparak modelde devam edelim. Robomuz istediğimiz boya gelene kadar örelim. 11 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açalım. Şimdi robomuzu tamamlayıp gelelim. Robomuzu tamamladım. Toplamda 16 artırma sırası ördüm arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şimdi örerek kol ayrımına kadar geldim. Şimdi kolları öreceğim. Arada olan bir düz ilmeğimizi kol ilmeklerime ekliyorum. Önlere değil de kollara ekliyorum. İpimi öne aldım. Şimdi kolumuzu örmeye geçiyorum. Kolumuzun uç kısmına 3 sıra haroşa öreceğiz. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Haroşamı her iki yönde de tersten öreceğim. Ayrım kısmına kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ayrım kısmımıza kadar kolda olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Aradaki ilmeği de kola ekliyorum fakat örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzdeyim. Şimdi başka bir 3,5 numaralı şişle kolumuzu örmeye devam edeceğim. Örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Kolda olan ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kolda olan ilmeklerimi arka yüzde ters olarak ördüm. Kolumuzda toplamda 43 ilmeğimiz oldu. Şimdi ön yüze geçiyorum. Yine başka bir 3,5 numaralı şişle örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda örmeden aldığım ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. İkinci haroşa sıramızı da örelim arkadaşlar. Arka yüzde kolumuzu keseceğiz. İkinci haroşa sıramızı ön yüzde tamamladım. Sondaki ilmeği örmeden şişime taktım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde kolda olan ilmeklerimizi keseceğiz. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum.
Yine bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kolda olan ilmeklerimizi bu şekilde hem örüp hem kesiyoruz. İlmeklerimizi kesip kolumuzu tamamlayalım. Kolda olan ilmeklerimi kesip kolumuzu tamamladım. Biraz da şu kısmı dikmek için ip bıraktım. Şimdi ipimizi şu kısımdan bağlayalım. Diğer kol ayrımına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kol ayrımına kadar arka parçada olan ilmekleri düz olarak ördüm. Şimdi farklı bir 3,5 numaralı şişle kolda olan ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Diğer kolumuzu örmüş olduğumuz gibi ikinci haroşa sırasını ön yüzde örelim, arka yüzde hem örüp hem keselim. Bu kolumuzu da tamamlayıp beden kısmını örmeye geçelim. Bu kolumu da tamamladım. İpimi arka kısımdan bağladım. Şimdi ön parçada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön parçamızı örüp tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüze geçtim. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizin yanında olan ilmeği düz, modelde olan ilmeklerimi ters örüyorum. Yine modelimin yanında olan ilmeği düz ördüm. Ön parçada olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimi örmeye geçiyorum. Bu sırada artırma yapmadan arka parçada olan ilmekleri ters olarak örmeye geçiyorum. Ön yüzde kol altında artırma yapacağız arkadaşlar. Yine bu kolu da aynı şekilde artırma yapmadan ön parçaya geçip ön parçamızı da tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine pat ilmeklerimi ve modeli örüp düz olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi kol altına geldim. Kol altında bu şekilde ipim uzadı arkadaşlar. Burada olan ipimle bir ilmek artırma yapacağım. Şu şekilde şişime dolayıp ilmeği düz olarak örüyorum. Burada uzayan ipimizi kaybetmek için ve koltuk altımızın daha muntazam olması için burada bir ilmek artırma yaptım.
Şu şekilde ipim yine uzadı. Yine aynı şekilde önden ipi şişimize dolayıp düz olarak örüyoruz. Kol altında uzayan ipi kaybetmiş oluyoruz. Burada 2 ilmek artırma yaptık. Arkada olan ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyorum. Diğer kol altına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Diğer kol altına geldim. İpimizi şu şekilde önden sol şişime dolayıp bir ilmek artırıyorum. Tekrar aynı şekilde önden dolama yapıp ilmeği düz olarak örüyoruz. Bu kolumuzun altında da 2 ilmek artırma yapmış olduk. Bu şekilde uzayan ipimizi de kaybettik arkadaşlar. Şimdi ön parçada olan ilmeklerimi örüyorum. Modelimin yanında olan ilmeği ters olarak ördüm. Modelde olan 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Yeleğimiz bitene kadar modelimizi örmeye devam ediyoruz. Lastik kısmına kadar. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ön yüzde ise düz olarak öreceğiz. Pat ilmeklerimizi yine aynı şekilde haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Model kısmımızı da lastik kısmına kadar öreceğiz. Bu şekilde beden kısmımızı örelim. Yine 11 haroşa sırasında iliklerimizi açalım. Beden kısmını lastik kısmına kadar örüp gelelim arkadaşlar. Beden kısmını tamamladım. Yakamızdan yani ilk haroşa sırasından sayarsak da 45 haroşa sıramız oldu. 5. iliğimizi de lastik kısmında açacağız. Şimdi lastik kısmını örmeye geçiyorum. Lastik kısmında 3 haroşa sırası öreceğiz. Yine haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. 3 haroşa sırası örüp arka yüzde kesim yapacağız. Toplamda 4 haroşa sırası olacak. Şimdi lastik kısmımızı da 3 haroşa sırasına tamamlayalım. Ön yüzde 3 haroşa sırasını örelim. Arka yüzde kesimlerimizi birlikte yapalım. Lastik kısmımızı 3 haroşa sırasına tamamladım. Şimdi arka yüzde kesmeye geçiyorum. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. İkinci ilmeği düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Hem örüp hem kesiyoruz. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde örerek keselim. Yeleğimizi tamamlayalım. Yeleğimi kesip tamamladım. Kol altlarını da diktim. Sizler de
bildiğiniz dikiş tekniğini kullanarak kol altlarını dikebilirsiniz. Yeleğimizin arkasını da göstereyim. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.